Herkese merhaba. Bugün sizlerle küresel güç dengelerinin en yeni, en agresif, kimilerine göre önümüzdeki çeyrek asrı şekillendirecek en tehlikeli kırılma hattını konuşacağız. NATO'nun Çin'e karşı kaleme aldığı o çok tartışılan maddeleri, Pekin'in bu Atlantik kuşatmasına karşı hazırladığı küresel güvenlik mimarisini kökten sarsacak o büyük karşı stratejileri ve resmi vizyon belgeleri üzerine konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Bu büyük satranç tahtasını doğru okuyabilmek için öncelikle büyük resmi ve kurumsal yapının nasıl bir mutasyona uğradığını anlamamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi NATO, North Atlantic Treaty Organization ya da Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı kurulmuş, coğrafi sınırları son derece belirli bölgesel bir savunma ittifakıydı. Görev tanımı ve yasal çerçevesi netti. Kuzey Atlantik bölgesini yani Avrupa ve Kuzey Amerika topraklarını korumak. Fakat bugün 2026 yılında karşımızda hem karar alma mekanizmalarındaki oy birliği şartı ve bürokratik yapısıyla geleneksel hantalığını koruyan hem de değişen güvenlik tehditlerine karşı hızlıca adapte olmaya çalışan bir ittifak var. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimiyle başlayan o büyük jeopolitik deprem NATO'yu hantal, kararsız ve geçmiş yıllarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un deyimiyle beyin ölümü gerçekleşmiş bir yapı olmaktan saniyeler içinde çıkardı. İttifak anında reaksiyon gösterebilen, milyar dolarlık bütçeleri saniyeler içinde mobilize eden devasa bir askeri güce dönüştü. Kuzey cephesine baktığımızda İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla birlikte Baltık Denizi artık tamamen bir NATO gölü haline gelmiş durumda. Kuzey kanadı tahkim edildi. Doğu Avrupa sınırına binlerce askerden oluşan ani müdahale güçleri yerleştirildi. Ancak Ankara zirvesinde çok net gördük ki ittifakın bu hantallığı kırma ve yeni nesil tehditlere adapte olma arayışı sadece Rusya sınırındaki önlemlerle sınırlı kalmıyor. NATO, küresel caydırıcılığını koruyabilmek amacıyla coğrafi sınırlarını aşarak yönünü yavaş yavaş küreselleşen bir NATO modeline doğru çeviriyor. İttifak üyesi ülkeler artık gayri safi yurt içi hasılalarının %2'sini savunmaya harcamayı uzak bir hedef ya da iyi niyet beyanı olarak görmüyor. Bu oran artık her üye ülke için taban sınır, yani masaya oturmanın ve ittifakın güvenlik şemsiyesinden yararlanmanın asgari giriş bileti haline geldi. İngiltere, Polonya ve Baltık ülkeleri bu oranı şimdiden %3 ila %4 seviyelerine kadar çekti. Peki bu trilyonlarca dolarlık devasa bütçeler nereye gidiyor? Sadece Doğu Avrupa'daki siperlere, konvansiyonel tanklara ve top mermilerine mi? Kesinlikle hayır. Bu bütçelerin asıl büyük aslan payı kuantum bilgisayarlara, yapay zeka entegrasyonlu otonom silah sistemlerine, küresel siber ordu altyapılarına, uzay komutanlıklarına ve en önemlisi Pasifik Okyanusu'ndaki askeri ve denizcilik varlığına gidiyor. NATO, Ankara'da liderlerin altına imza attığı stratejik kararlarla askeri odağını resmen kurumsal olarak ve geri dönülmez bir biçimde Asya Pasifik bölgesine kaydırdı. Bunun arkasında son derece rasyonel bir askeri akıl yatıyor. Brüksel ve Washington'daki karar alıcılara ve stratejik planlama dairelerine göre Rusya Federasyonu yönetilebilecek, sınırlandırılabilecek ve konvansiyonel yöntemlerle yıpratılabilecek akut bir kriz olarak tanımlanıyor. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti endüstriyel kapasitesi, finansal gücü, teknolojik atılımları ve askeri modernizasyonuyla mevcut liberal dünya düzenini, küresel finansal mimariyi ve askeri üstünlüğünü kökten değiştirebilecek yegane sistemik rakip olarak görülüyor. Dolayısıyla ittifak sınırlarını aşarak Asya Pasifik'e kadar uzanmak zorunda olduğunu düşünüyor. Şimdi gelelim tüm dünya medyasının, analistlerin ve diplomatik misyonların günlerce tartıştığı o can alıcı soruya. Ankara zirvesinin yayınlanan sonuç bildirgesine, yani Ankara Deklarasyonu'nda Çin'e karşı doğrudan sert ve operasyonel bir madde var mı? Evet, var. Hem de uluslararası diplomasi tarihinin ve müttefiklik belgelerinin en sert, en tavizsiz tonlarıyla yazılmış tarihi maddeler mevcut. Bildiğiniz gibi NATO, bundan önceki Washington zirvesinde Çin'i ilk kez resmi belgelere geçirerek Decisive Enabler, yani Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın arkasındaki kilit destekçi ilan etmişti. Ankara zirvesi bu tanımı sadece teorik bir suçlama olarak bırakmadı. Onu doğrudan askeri ve ekonomik sonuçları olabilecek operasyonel bir düzleme taşıdı. Ankara Deklarasyonu'nda doğrudan şu sert vurgu yer alıyor. Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya'ya sağladığı çift kullanımlı teknolojiler, yüksek performanslı mikroçipler, gelişmiş İHA bileşenleri, uydu görüntüleme destekleri ve ağır sanayi makine araçlarıyla
Avrupa Atlantik güvenliğine doğrudan ve sistemik bir tehdit oluşturmaktadır. Çin, Rusya'nın savaş makinesine sağladığı bu doğrudan ve dolaylı lojistik desteği kesmediği sürece küresel sistemdeki itibarını, serbest pazar imkanlarını ve Batı dünyası ile olan ekonomik ticari ilişkilerini mevcut düzeyde koruyamaz. Bu metnin sıradan bir diplomatik kınama, geçiştirilebilir bir uyarı yazısı olarak okunması çok büyük bir hata olur. Bu paragraf, NATO'nun Çin'i Rusya'nın savaş sanayisinin resmi can damarı olarak tescillediği küresel bir iddianamedir. NATO bu maddeyle dünyaya ve küresel pazarlara şu mesajı veriyor: biz Ukrayna cephesinde ya da Doğu Avrupa'da sadece Rusya ordusuyla savaşmıyoruz. O ordunun arkasındaki üretici gücü, lojistik motoru ve teknolojik beyni sağlayan Çin Halk Cumhuriyeti ile de savaşıyoruz. Ankara'daki diplomatik mühendislik bununla da sınırlı kalmadı. Zirvenin en çok dikkat çeken ve Pekin'i en çok rahatsız eden görüntüsü Asya-Pasifik bölgesinin 4 büyük demokratik gücü olan, yani IP4 olarak adlandırılan Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderlerinin zirvenin en stratejik oturumlarında ittifak üyeleriyle yan yana ve baş köşede oturmasıydı. Ankara'da bu 4 ülke ile NATO arasında yeni operasyonel ortaklık protokolleri imzalandı. Bu protokoller sadece kağıt üzerinde kalan iyi niyet anlaşmaları değil, son derece spesifik ve teknik başlıklar içeriyor. Gelişmiş siber savunma ve istihbarat paylaşımı, Çin ve Kuzey Kore kaynaklı siber saldırılara karşı anlık veri transferi ve ortak siber savunma kalkanı oluşturulması, askeri yapay zeka entegrasyonu, insansız araçların, otonom deniz sistemlerinin ve erken uyarı radarlarının NATO'nun ana veri işleme merkezleriyle entegre çalışması, deniz güvenliği ve ortak seyri sefer, Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'ndaki deniz trafiğinin ve askeri hareketliliğin ortak operasyonel koordinasyonlarla izlenmesi. Basitçe söylemek gerekirse, NATO coğrafi olarak Asya'da olmasa da kurduğu bu yeni müttefiklik ağları ve teknoloji köprüleriyle Çin'in hemen sınırında onun etki alanını sınırlayacak aşılması zor bir Atlantik güvenlik duvarı örüyor. Japonya ve Güney Kore'nin savunma sanayileri ve askeri erken uyarı sistemleri NATO'nun ana komuta ve kontrol merkezleriyle hiç olmadığı kadar entegre ve uyumlu hale geliyor. Tam bu noktada durup haritaya biraz daha yukarıdan ve derin bir jeopolitik mercekle bakmamız gerekiyor. Çünkü Ankara'da atılan bu imzalar aslında 120 yıl önce yazılmış klasik bir jeopolitik kehanetin bugünkü iz düşümüdür. Ünlü coğrafyacı Halford Mackinder daha 1904 yılında yazdığı o meşhur Heartland teorisinde dünya hakimiyetinin anahtarlarının okyanuslarda değil, Avrasya'nın merkezinde olduğunu söylemişti. Mackinder'ın meşhur bir formülü vardır. Doğu Avrupa'ya hükmeden Heartland'e, yani Rusya ve Orta Asya'ya hükmeder, Heartland'e hükmeden Dünya Adası'na, yani Avrupa, Asya ve Afrika'ya hükmeder. Dünya Adası'na hükmeden ise dünyaya hükmeder. Mackinder'e göre deniz güçleri bu kara kütlesinin içine kolayca sızamaz. Eğer bu teoriyi bugün, yani 2026 yılının gerçekleriyle güncelleyecek olursak karşımıza çok çarpıcı bir sonuç çıkıyor. ABD liderliğindeki Batı ittifakının uykularını kaçıran asıl şey tek başına Çin'in ekonomik gücü, Rusya'nın askeri agresifliği ya da İran'ın bölgesel hamleleri değil. Asıl büyük korku Avrasya'nın bu devasa kara güçlerinin demir yolları, enerji koridorları ve askeri ortaklıklarla birbirine bağlanmasıdır. İşte NATO'nun Atlantik sınırlarını aşarak Asya-Pasifik'e uzanma gayreti bu devasa kara kütlesinin Batı kontrolü dışında tek bir blok halinde birleşmesini engelleme mücadelesidir. Peki tüm bu çok boyutlu askeri ve siyasi kuşatma hamleleri yapılırken Pekin cephesinde nasıl bir strateji izleniyor? Karşımızda sessizce köşesine çekilmiş, Batı'nın kendisini çevrelemesini izleyen pasif bir Çin mi var? Kesinlikle hayır. Aksine Çin yönetimi bu hamleleri çok önceden öngörmüş ve kendi savunma ile ekonomik doktrinlerini buna göre baştan aşağı revize etmiş durumda. Çin'in bu kuşatmaya karşı nasıl bir defans hattı kurduğunu ve nasıl bir karşı saldırı planladığını anlamak için Pekin yönetiminin son dönemde yayınladığı en kritik resmi belgelere, özellikle Çin'in Ulusal Güvenlik Politika kitabına ve politbüro kararlarına yakından bakmamız gerekiyor. Çin bu resmi vizyon belgelerinde Batı dünyasını ve özellikle Washington yönetimini son derece stratejik bir kavramla suçluyor: güvenliğin genelleştirilmesi. Peki ne anlama geliyor bu güvenliğin genelleştirilmesi kavramı?
Pekin yönetimi bu tezde Batı'ya şu soruyu yöneltiyor ve sistemi deşifre ediyor. Siz ulusal güvenlik kavramının sınırlarını o kadar çok esnettiniz ki artık bizim dünyaya ihraç ettiğimiz yeşil enerjili elektrikli araçlardan kendi fabrikalarımızda tasarladığımız 5G altyapılarından ve mikroçiplerden, liman yatırımlarımızdan, hatta dünya gençlerinin kullandığı sosyal medya uygulamalarından bile bir ulusal güvenlik tehdidi üretiyorsunuz. Sizin yaptığınız şey meşru bir savunma stratejisi değildir. Sizin yaptığınız Çin'in kaçınılmaz olan ekonomik büyümesini, teknolojik liderliğini ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü engellemek için kurduğunuz güvenlik maskeli bir teknolojik ambargo duvarıdır. Makroekonomik perspektiften bakıldığında Çin'in bu tezinde çok ciddi bir doğruluk payı olduğunu kabul etmek gerekir. Batı dünyasının, özellikle de Avrupa Birliği ve ABD'nin son dönemde dilinden düşürmediği risk azaltma ve yakın çevreye taşıma stratejileri aslında serbest pazar ilkeleriyle değil, tamamen Çin'in küresel tedarik zincirlerindeki o devasa monopol gücünü ve tek elini kırma motivasyonuyla hayata geçiriliyor. Bu durum karşısında Çin liderliği savunma ve ekonomi politikalarındaki tarihi bir paradigma değişikliğine gitti. Artık Çin için ekonomi demek güvenlik demek, güvenlik demek ise ekonomi demektir. Bu iki kavram tek bir potada eritildi. Eğer siz Çin'in gelişmiş yarı iletken mikroçip teknolojilerine erişimini engellemeye kalkar, Hollanda ve Japonya gibi ülkeleri Çin'e çip üretim makineleri satmaması için zorlarsınız, Çin bunu doğrudan kendi egemenliğine ve ekonomik varlığını yapılmış askeri bir saldırı olarak kabul ediyor ve buna karşı çok sert ekonomik silahlarla yanıt veriyor. Örneğin yeni nesil çiplerin, bataryaların ve savunma sistemlerinin üretiminde hayati öneme sahip olan dünyadaki rezervlerinin ve işleme kapasitesinin neredeyse tamamını elinde bulundurduğu galyum ve germanyum gibi nadir toprak elementlerinin Batı ülkelerine ihracatını anında kısıtlıyor veya yasaklıyor. Karşılıklı ambargoların, ham madde savaşlarının ve teknolojik milliyetçiliğin soğuk savaşı çoktan en sıcak evresine girmiş durumda. Ancak Çin'in bu küresel satrançtaki karşı hamlesi sadece ham madde kısıtlamalarında ya da pasif bir ekonomik savunma hattından ibaret değil. Pekin, jeopolitik etki alanını genişletmek amacıyla Haziran 2026'da uluslararası kamuoyuna çok kritik bir siyasi manifesto sundu. Daha adil, eşitlikçi ve çok kutuplu bir küresel yönetişim belgesi. Bu belge, Çin'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Batı merkezli, kuralları Washington, Londra ve Brüksel tarafından yazılan, kurallara dayalı dünya düzenine karşı sunduğu en kapsamlı alternatif sistem tasarımıdır. Pekin bu vizyon belgesiyle doğrudan küresel güneye, yani Afrika'nın gelişmekte olan ülkelerine, Latin Amerika'ya, Batı Asya'ya ve Asya'nın yükselen ekonomilerine sesleniyor ve onlara şu tarihi çağrıda bulunuyor. Batı dünyasının kurduğu uluslararası sistem ve finansal kurumlar, IMF, Dünya Bankası, sizi kalkındırmak için değil, borçlandırarak sömürmek, kendi askeri bloklarına NATO gibi doğrudan ya da dolaylı üye yaparak egemenliğinizi ve karar alma mekanizmalarınızı sınırlamak üzerine kurulmuştur. Biz ise size askeri bloklardan arındırılmış, tek taraflı ekonomik yaptırımların olmadığı, iç işlerinize ve rejimlerinize müdahale edilmeyen, tamamen ortak kalkınmaya ve altyapı ortaklığına dayalı yeni bir dünya modeli sunuyoruz. Küresel Yönetişim İnisiyatifi. Pekin yönetimi, Batı'nın güvenlik odaklı ve ittifaklara dayalı bu yaklaşımına karşı her ülkenin kendi siyasi yapısını, kültürel kodlarını ve kalkınma öncelikleriyle yer alabileceği çok kutuplu bir dünya modeli sunduğunu savunuyor. Bu vaat, Batı'nın demokrasi ve insan hakları kriterleriyle uyguladığı yaptırımlar nedeniyle alternatif çıkış yolları arayan bazı gelişmekte olan ülkeler için iç işlerine karışılmayan pratik bir kalkınma modeli olarak görülüyor. Böylece küresel sistem sadece askeri sınırlarla değil, kurumsal ve finansal altyapılar bakımından da iki temel yönelim tarafından şekilleniyor. Transatlantik bloğu, güvenlik ve normatif kurallar çerçevesini Washington, Brüksel ve NATO'nun belirlediği kurumsal ve askeri olarak bütünleşmiş geleneksel güç merkezi. Küresel Güney Ağı, finansal gücünü Asya Kalkınma Bankası'nın altyapı gücünü Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin desteklediği, siyasi ve ekonomik koordinasyonun ise BRICS ile Şangay İşbirliği Örgütü gibi platformların yürüttüğü çok kutupluluğu savunan alternatif ortaklık yapısı. Evet, resim biraz daha netleşti. Ankara'da sınırlarını çizen, Pasifik'e doğru yelken açan kararlı bir NATO ve buna kendi devasa ekonomik, teknolojik ve kurumsal vizyonuyla yanıt veren dirençli bir Çin var. Peki, önümüzdeki süreçte dünyaya hangi somut risk senaryoları, hangi sıcak gelişmeler bekliyor? Önümüzdeki dönemde dünya barışını ve küresel ekonomiyi doğrudan etkileyecek 3 büyük çatışma cephesini çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Birincisi, tedarik zincirleri ve teknolojik demir perde.
Savunma sanayinde transatlantik genelinde tam anlamıyla bir seferberlik ilan edilmiş durumda. NATO üyesi ülkeler kendi askeri mühimmat, çip ve ileri teknoloji üretim kapasitelerini hızla artırırken kritik ham madde ve nadir toprak elementlerinde Çin'e olan göbekten bağımlılıklarını ne pahasına olursa olsun sıfırlamak istiyor. Bu durum küresel ekonomiyi kaçınılmaz olarak ortadan ikiye bölecek. Artık küreselleşmenin o eski, tek ve engelsiz dünya pazarı ütopyası tamamen geride kaldı. Bunun yerine Batı standartlarına, güvenlik protokollerine ve veri güvenliği yasalarına göre üretim yapan ekosistemler ile tamamen Çin'in teknolojik standartlarına, ödeme sistemlerine ve donanım altyapısına dahil olan ekosistemler karşı karşıya gelecek. Sınırları yazılımlarla, siber duvarlarla ve gümrük vergileriyle çizilmiş yeni bir dijital ve endüstriyel teknolojik demir perde yükseliyor. 2. Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi. İşin askeri ve sıcak çatışma boyutu için en riskli fay hattı şüphesiz burasıdır. NATO'nun Asya Pasifik'teki askeri varlığını ortaklıklar aracılığıyla hissettirmesi, Japonya, Avustralya ve Güney Kore ile birlikte bu sularda ortak deniz devriyeleri düzenlemesi, ortak tatbikatlar yapması, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kendi tarihsel ve meşru egemenlik alanı olarak gördüğü bu sulardaki tansiyonu en üst seviyeye çıkaracaktır. Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'nde Amerikan ve Çin savaş gemilerinin, deniz atlarının ya da savaş uçaklarının burun buruna geldiği, birbirlerine radar kilidi attığı her saniye yanlış bir hesaplama veya anlık bir pilot hatası nedeniyle kontrol edilemez küresel bir askeri çatışmayı tetikleme potansiyeline sahiptir. Buradaki bir kırılma, dünya ticaretinin 1/3'inin anında durması demektir. 3. Çin'in içeride inşa ettiği çelik kalkan doktrini. Pekin yönetimi Batı'nın kendisini ekonomik olarak izole etme çabaları karşısında asla pes etmeyecek ve geri adım atmayacaktır. Çin 2035 yılına kadar dış dünyaya ve özellikle batılı tedarikçilere olan bağımlılığını siber güvenlik yazılımlarından uzay ve uydu teknolojilerine, tarımsal üretim ve tohumculuktan enerji üretimine kadar her alanda tamamen sıfırlamayı hedefleyen devasa bir çelik kalkan projesi yürütüyor. Kendi yerli işletim sistemlerini yazıyorlar, kendi enerji koridorlarını Rusya ve Orta Asya üzerinden garantiye alıyorlar ve kendi gıda stoklarını tarihin en yüksek seviyesine çıkarıyorlar. Amaçları Batı'nın uygulayabileceği hiçbir finansal yaptırımın, SWIFT yasağının ya da ticaret ambargosunun Çin ekonomisini çökertebilecek bir zafiyet yaratmamasını sağlamak. Kendi kendine yetebilen, dış saldırılara karşı bağışıklık kazanmış devasa bir sanayi kalesi inşa ediyorlar. Analizimizin sonuna gelirken üzerinde en çok düşünmemiz gereken, en çok kafa yormamız gereken o hayati soruya gelelim. Tüm bu devasa, çok kutuplu küresel jeopolitik kavganın tam ortasında Türkiye nerede duruyor ve nasıl bir rol üstlenmeli? Ankara'da bu tarihi zirvenin yapılması, Türkiye'nin bu süreçte sadece pasif bir ev sahibi olmadığını, aksine küresel dengelerin kurulmasında ne kadar vazgeçilmez bir aktör olduğunu çok net bir şekilde gösterdi. Türkiye bir yandan NATO'nun en büyük ikinci askeri insan gücüne ve son derece gelişmiş bir savunma sanayisine, İHA, SİHA'lar, yerli füze sistemleri, askeri yazılımlar sahip üyesi olarak transatlantik güvenliğinin ve güney kanadının vazgeçilmez, sarsılmaz bir sütunudur. Bu Türkiye'nin vazgeçemeyeceği ve masadaki elini en çok güçlendiren stratejik kimliğidir. Ancak madalyonun diğer yüzünde Türkiye, Çin'in başını çektiği Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan milyar dolarlık kuşak ve yol inisiyatifinin en güvenli, en istikrarlı ve en maliyet etkin hattı olan Orta Koridor projesinin tam merkezinde, yani jeopolitik köprü konumunda yer alıyor. Türkiye, Asya'nın üretim gücüyle Batı'nın tüketim pazarlarını birbirine bağlayan demiryollarına, limanlara ve enerji boru hatlarına sahip. Dolayısıyla Ankara, bu iki devasa blok arasındaki bu keskin soğuk savaş rüzgarları eserken tek bir tarafa angaja olmak yerine kendi ulusal çıkarlarını, ekonomik refahını ve sınır güvenliğini merkeze alan dengeli, rasyonel, esnek ve arabulucu rolünü titizlikle koruyan aktif bir denge stratejisi uygulamıştı. Ankara zirvesi, Türkiye'nin küresel diplomasideki bu benzersiz, yeri doldurulamaz ağırlığını ve oyun kurucu potansiyelini tüm dünyaya bir kez daha en üst düzeyde tescil ettirmiştir. Yeni bir soğuk savaşın, teknoloji ambargolarının, siber savaşların ve çok kutuplu yeni bir dünya düzeninin tam eşiğindeyiz. Bu yeni çağda küresel oyunun kuralları sil baştan yeniden yazılıyor ve bizler bu tarihi dönüşüme canlı canlı an be an tanıklık ediyoruz. Bir sonraki programda küresel jeopolitiğin en sıcak, en can alıcı başlıklarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu büyük satranç tahtasını doğru okuyabilmek için öncelikle büyük resmi ve kurumsal yapının nasıl bir mutasyona uğradığını anlamamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi NATO, North Atlantic Treaty Organization ya da Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı kurulmuş bölgesel bir savunma ittifakıydı.